Cepleri örmeye başlıyorum. Bunun için 3,5 numara misinalı şiş kullanıyorum. Örgümüzü örerken farklı renkte örmüş olduğumuz sıranın altındaki ana renk ipimizle ördüğümüz bu sırayı buluyoruz. Bu sıradaki ilmeklerin sağ kanatlarını alacağız. Her ilmeğin sağ kanadını alıyoruz. İlk ilmeğimiz bu. Sağ kanadını alıyorum. Yanındaki ilmeğin de aynı şekilde sıra sonuna kadar 21 ilmek toplayacağız. ilmek topladım. Şişi çekiyorum. Buraya da bir ayraç takıyorum ve üst tarafa geçiyorum. Çeviriyorum. Farklı renkle örmüş olduğumuz ilk ilmeğimizin sağdakine değil soldaki kanadına batıyorum. Daha sonra sağ kanatlarını alarak devam ediyorum. ilmek de bu taraftan aldım. Şimdi dönüyorum ve aradaki farklı renk olan ipimizi söküyoruz. Şu şekilde. Cep açıklığı oluştu. Şimdi örmeye başlayacağız. Şu şekilde önce 21 ilmek alttaki ilmekleri örüyorum. Düz örüyorum. Alt bölümdeki 21 ilmeği ördüm. Ayraca kadar geldim. Şimdi buradan açıklık kenarından bir ilmek daha alacağım. Burada hemen şu ilmeği şu şekilde alıyorum. Bu ilmeği de düz örüyorum. Alt bölümdeki ilmek sayısı 22 ilmek oluyor bu ilmekle birlikte. Bu sonradan eklemiş olduğum ilmeğe bu ayracı takıyorum. Bu ilmeği haroşa öreceğiz. Birinci turda düz ördük. İkinci tura geçtiğimizde ters öreceğiz. Bir sonraki turda düz de devam edecek bu ilmek. Burası cebimizin dikiş yeri olacak arkadaşlar. Daha düzgün katlanması için. Şimdi üst bölüme geçiyoruz. Buradaki 21 ilmeği öreceğiz. İlmekleri şişe yerleştirdim. Bu şişi çekiyorum. Sıra sonuna kadar 21 ilmeği düz örüyorum. Üst bölümdeki 21 ilmeği de ördüm. Bu taraftan da yine buradan bir ilmek alıyorum. Bu ilmeği de düz örüyorum. Üst bölümde de 22 ilmek oldu. Bu örmüş olduğum ilmeği de işaretliyorum. Bu ilmek de aynen burada işaretlemiş olduğum ilmek gibi haroşa örülecek. Şişi çekiyorum ve alt bölüme dönüyorum.
Alt cep ilmeklerini öreceğim. Alt bölümdeki 21 ilmeği ilk ve son kez ters öreceğim. Bu ayraçla işaretlediğim ilmeği de ters öreceğim. Haroşa ördüğümüz için. Devam ediyorum. ...21 ilmek ters ördüm. Haroşa ilmeğimizde ters örüyorum. Diğer turda düz öreceğim. Şişime çekiyorum. Üst ilmekleri diğer şişe yerleştiriyorum. Dönüyorum. Bu işaret dışındaki bütün ilmekleri düz örüyorum. ...21 ilmek düz ördüm. Ayraç takılı olan ilmeği ters örüyorum. İkinci turu tamamladım. Alt tarafa geçiyorum. İlmekleri şişe yerleştiriyorum. Üçüncü tura başlıyorum. Bundan sonra ayraç takılı ilmekler dışındaki bütün ilmekleri düz öreceğiz. Ayraca kadar olan ilmekleri örelim. ...21 ilmek düz ördüm. Önceki sırada bu ayraç takılı ilmeği ters örmüştüm. Şimdi düz örüyorum. Şişimi çekiyorum. Üst tarafa geçiyorum. Ayraca kadar düz örüyorum. Ayraca geldim. Önceki sırada ters örmüştüm. Bu sırada düz örüyorum. Şişi çekip dönüyorum. Dördüncü tura başlıyorum. Dördüncü turda 21 ilmek düz öreceğim. Ayraçla işaretli ilmeğe geldim. Bu ilmeği ters örüyorum. Şişi çekiyorum. Üst tarafa geçiyorum. ...21 ilmek düz öreceğim. Son işaretli ilmeği ters öreceğim. ...21 ilmek düz ördüm. Son işaretli ilmeği ters örüyorum. 5. tura geçiyorum. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. İşaretli ilmekleri haroşa örüyoruz. Geri kalan ilmekleri düz örüyoruz. Haroşa sırasının üzerine 26 sıra ördükten sonra ilmekleri kapatırken tekrar birlikte olacağız. Cebin örme işlemini tamamladım. Cep uzunluğu yaklaşık 8 santimetre. Haroşa örgü üzerine de 26 tur ördüm. Şimdi cebi iç kısma çekeceğiz ve daha sonra ilmekleri kapatacağız. Önce şiş uçlarını içeri alıyorum. Ve şu şekilde içeri doğru cebi çekiyorum. İpi de aldım.
Şişleri yan yana getiriyorum. Yedek bir şiş alıyorum. Dikme işlemini örerek yapacağım. İlk ilmeği sağ şişe alıyorum. Daha sonra sırayla öndeki şişten bir ilmek, arkadaki şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. İlmekleri çıkartıyorum. İlk ilmeği örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmekleri eksiltiyorum. Her iki şişten birer ilmek alıp örüyorum önce. Daha sonra da sağ şişteki ilmeği üzerinden aşırıyorum. Son haroşa ilmek kaldı. Onu da örüyorum. Son ilmeği eksilttim. İpi kesiyorum. İlmeğin içinden geçirip sabitliyorum. Daha sonra ipi ilmekler arasında yürüterek temizliyorum. Cebin son hali bu şekilde. Kenardaki haroşa ilmekler cebin düzgün katlanmasını sağladı. Gördüğünüz gibi dikilmiş gibi oldu. Dikişsiz bir gizli cep ördük. Çeviriyorum. Ön taraftan görüntüsü de bu şekilde. Cebin bu kısımda dikiş işlemleri olmadığı için tam bir gizli cep oldu. Şimdi sıra geldi arka yaka uzantılarını dikmeye. İlmek tutucudaki yaka ilmeklerini küçük şişe alıyorum. Sol ön bedeni örerken kenarda bırakmış olduğum ipe iğneyi geçirdim. Sol ön beden kendimden taraf olacak şekilde iki ön bedeni şöyle karşılıklı getirdim. Ve dikmeye başlıyorum. İlk olarak arka taraftaki parçaya, yani sağ ön beden parçasının ilk ilmeğine arka taraftan batıyorum. Şu şekilde. İlmeği serbest bırakıyorum. Kendimden tarafa olan parçanın ilk ilmeğini de aynı şekilde arka taraftan batarak şöyle alıyorum. Bu ilmeği de serbest bırakıyorum. Serbest bırakmış olduğum ilmeğe şöyle üstten batıyorum. Şişteki ilmeğin de sol kanadından batıyorum. Ve ilmeği serbest bırakıyorum. İpimi ayarlıyorum. Ön parçadaki serbest bırakmış olduğum ilmeğe de yine üstten batıyorum. Şişteki ilmeğin de sağ kanadını alıyorum şöyle. İlmeği serbest bırakıyorum. İpimi ayarlıyorum. Yine son serbest bırakmış olduğum ilmeği buluyorum. Üstten batıyorum. Şişteki ilmeğin sol kanadını alarak serbest bırakıyorum. Yine üstten son serbest bırakmış olduğum ilmeğe batıyorum. Şişteki ilmeğin de sağ kanadından batıp serbest bırakıyorum. Şu şekilde. Aynı işlemleri tekrarlayarak sıra sonuna kadar dikiyorum.
Her iki şişimde de ikişer ilmek kaldı. Kenar ilmekler. Arka taraftakileri dikeceğim. Şişi çıkartıyorum. İlmekleri şu şekilde sola doğru çeviriyorum. En son serbest bırakmış olduğum ilmeğe üstten batıyorum. Bu iki ilmeği de şu şekilde ikisine birden batıyorum. Tekrar ön tarafta son serbest bırakmış olduğum ilmeğe üstten batıyorum. Bu ilmekleri de şu şekilde tutuyorum. İkisine birden alttan batıyorum. Tekrar son serbest bırakmış olduğum ilmeklere üstten batıyorum. Birleştiriyorum. Şu şekilde. Burası yakanın ters tarafı. Katlanacağı zaman görünen taraf olacak arkadaşlar. O yüzden ön taraftan burada ipi sabitliyorum önce. Daha sonra kenar ilmeklerin altından şöyle fazlalık ipi geçiriyorum. Fazlalığı kesiyorum. Yakayı birleştirmiş oldum. Gördüğünüz gibi tek parça örülmüş gibi oldu. Burası arka taraf olacak. Ön yüz, fakat katlandığında şöyle olacak. Şimdi yan dikişlere geçiyoruz. Ön beden ile arka bedenin kenar dikişlerini dikeceğim. İki parçayı şöyle yan yana getiriyorum. Burada fazlalık ipe iğneyi geçirdim. Bu parçanın altındaki ilk ilmeğe batıyorum. Bu tarafta da ilk ilmeğe üstten batıyorum. Daha sonra bu haroşa sıralarını dikiyorum. İlk sıranın haroşa dişine şöyle batıyorum. Bu tarafta da ilk sıranın haroşa dişine batıyorum. İkinci sıraya geçiyorum. Bu tarafta da aynı şekilde. Üçüncü sıra. Ve dördüncü sıraya batıyorum. İpi çekerek ayarlıyorum. Haroşa sıralarını diktim. Şimdi üst tarafa geçiyorum. Kenar ilmek ile ilk ilmek arasına şöyle batıyorum. Bu tarafta da aynı şekilde. Burada haroşa sırası var. Kenar ilmekle haroşa ilmek arasına şöyle batıyorum. Karşılıklı dikiyorum. İpi çekerek ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi burası sanki bir bütünmüş gibi oldu. Bu şekilde dikerseniz dikiş izi fazla belli olmaz arkadaşlar. Devam ediyorum.
Dikme işlemini tamamladım. Arka tarafta ipi sabitleyip temizliyorum. Bu şekilde. Yan dikişleri tamamladıktan sonra yaka dikişlerine geçiyoruz. Omuzları ve arka yakayı dikmeye başlıyorum. Arka bedende tam orta noktayı işaretledim. Arka yakada da iki yakanın birleştiği orta noktayı bu ayraca denk getireceğim dikerken. Sağ omuzdan başlıyorum dikmeye. Arka ve ön bedeni şöyle karşılıklı getirdim ve bir tığ yardımıyla dikeceğim. Ben burayı tığla dikmeyi tercih ettim. Daha düzgün oluyor. Sizler istediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Kenar patlarındaki iki kenar ilmeğimiz var her iki parçada. İlk kenar ilmeğine batıyorum. Diğer parçada da ilk kenar ilmeğini buluyorum ve batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmeğin içinden geçirip kaydırma yapıyorum. İlmekleri denk getirerek dikiyoruz. Bu haroşa ilmekleri aynı alttaki parçada da denk getireceğiz arkadaşlar. İlmekleri takip ediyorum. İkinci kenar ilmeğine batıyorum. Alt parçada da ikinci kenar ilmeğine batıp kaydırma yapıyorum. 5 haroşa ilmek var. Burada takip ediyorum. Birinci haroşa ilmeklerini dikiyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Haroşa ilmekleri diktim. Şimdi kenar patının yanındaki bu düz ilmeği de aynı denk getiriyorum. Devam ediyorum bu şekilde dikmeye. Haroşa ilmekleri de denk getiriyorum. Dikişimiz bu şekilde. Devam ediyorum. Omuzu dikip yaka kenarına geldiğimizde tekrar birlikte çalışacağız. Omuzu diktim. Şöyle göstereyim. Bu çizgileri tam denk getirdim. Şimdi tam yaka başlangıcındayız. Şu şekilde bu kenar ilmek dışarıda devam edecek. Yaka parçasındaki kenar ilmeği alarak dikeceğim. Arka taraftaki kenarda kalacak. Buradan ilk kenar ilmeğe batıyorum. Arka yakada da ilmekleri takip ederek dikmeye başlıyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu kenardaki
düz ilmek yaka kenarında devam ediyor. Bu şekilde yakayı dikiyorum. Omuz başına gelince aynen diğer omuzda olduğu gibi ilmekleri karşılıklı dikerek dikme işlemini tamamlayacağım. Diğer omuz ilmeklerini de dikiyorum. Sonuna geldim. Aynen diğer omuzdaki gibi diktim. Burada kenar ilmekleri de denk getiriyorum. Dikme işlemini tamamladım. İpi kesiyorum. Sabitliyorum. Aralardan geçiriyorum ve ipi temizliyorum. Yakanın son hali bu şekilde. Omuz dikişleri, diğer omuz, yakamızı katladığımızda son şekli bu şekilde olacak. Şimdi artık ipleri aralardan yürüterek temizleyelim. Düğmelerini dikelim. Yeleğimizin bütün işlemlerini tamamladım. Düğmelerini diktim. Kullanıma hazır hale geldi arkadaşlar. Kamera yeleği tam olarak almadığı için şöyle göstermek istiyorum. Yan dikişleri, omuz dikişleri, yine yakamızın arkadan ek yeri ve dikiş kenarı. Diğer yan dikişimiz, ceplerimiz, pensler, gayet şık ve kullanışlı bir yelek oldu arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.